Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü durumlar, üçüncü kişiler hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an ne yaşıyorlar? Ortak enerjide ne var? Buna bakalım. Nostalji, alyans, birlik, gerginlik ve değnek şövalyesi geldi. Gerginlik yaratacak olaylar veya durumlar, yaşanacak olan olayları sakinlikle yatıştırmak dedi değnek şövalyesiyle. Şimdi değnek şövalyesi fırtınalı süreçlere girişten bahseder bize. Nostalji, birlik ve alyanslı. Şimdi aklınızdaki kişiyle üçüncü kişilerin arasında bir evlilik varsa eğer bu konuyla ilgili ciddi bir sıkıntılı sürecin olduğunu söyleyebilirim. Evlilik varsa ya da sizinle evliyse öyle söyleyeyim. Şimdi burada evlilikle ilgili konularda ciddi sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçtiklerini söyleyebilirim. Geçmişte yapılan ya da yapılmayan bazı şeylerle ilgili ciddi bir gergin enerji var. Ciddi bir fırtınalı bir sürecin içerisinden geçiyorlar. Ama uzlaşma istedikleri bir süreç var diyebilirim. Yani her ne olursa olsun aralarında sıkıntılı. Şu an anlaşma aşamasında olduklarını, daha çok iki tarafında evet sıkıntılar var ama bu sıkıntıların üzerinden gelebiliriz. Aradaki sorunları ortadan kaldırabiliriz dedikleri bir süreçteler. Şimdi evlilikleri varsa, bir evliliğin içerisindelerse uzun soluklu bir beraberlik olabilir ve bu evlilik bağından kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları geride bırakmak, uzlaşmak, tekrar birleşmekle ilgili bazı süreçlerin içerisinden geçiyor olabilirler. Böyle bir karar alma aşamasında olabilirler. Ama aralarında ciddi bir gerginlik var. Soğuk enerjiler, tartışmalar var, gerginlik var ama her ne kadar sorun olsa da aralarındaki bu evliliği toparlamak, tekrar devam etmekle ilgili karar alma aşamasındalar diyebiliriz. Şimdi aklınızdaki kişiyle evli değilse, e, aklınızdaki kişi evli değilse bu kişiyle sizin örneğin bir evliliği varsa da şimdi aralarında şu an sizinle olan evlilikten kaynaklı yani mevcut evlilikten kaynaklı ve geçmişte yaşanılan sıkıntılı şeylerden kaynaklı bir gerginliğin olduğunu söyleyebilirim ama örneğin sizin evliyse burada artık bu evliliğin bitmesi gerektiği ve birleşmeleriyle ilgili tekrar ilişkiyi daha sağlam devam ettirebilmeleriyle ilgili bir karar aşamasında olabilirler. Ama her ne olursa olsun evlilikten kaynaklı olarak yaşanılan birazcık sıkıntılı bir sürecin olduğu ve biraz gerginliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz aralarında. Aklınızdaki kişi bu durumun neden içinde? İkiz alev kartı geldi. Bu aralar üçlü ilişkilerde çok fazla ikiz alev, ikiz ruh kartı geliyor. Çok fazla gelmeye başladı. Yani beni sürekli takip eden arkadaşlar bilir ben kartlarla işte ruh eşidirsiniz ya da ikiz alevsiniz gibi tanımlamalar yapmayı doğru bulmuyorum. Yapan arkadaşlarıma saygım var ama ben doğru bulmuyorum. Bu yanıltıcı olabiliyor çünkü. Şimdi bu noktada da şöyle. Şimdi neden bu durumun içerisinde tutum kartı geldi? Aile veya dost tarafından gelen destek, alınan destekle beraber yaşanan güçlü tutum. Tılsım altılısı, yükselen artan ve ikiz alev. Şimdi bu süreçte aklınızdaki kişinin bazı önünü göremediği durumların içerisinden geçmiş olması muhtemel. Yani bu noktada evet aslında bazı konularda mutsuz olduğu bir sürecin içerisinden geçmiş
Ve burada tılsım altılısıyla beraber tılsım altılısı alma verme dengesinin bozulmasından bahseder. Anlayıştan bahseder bize. Sık boğaz etmemekten bahseder. Bu süreçte aslında aklınızdaki kişi biraz sıkıntılı bir durumun içerisinden geçse de önünü göremediği bazı durumlar yaşasa da ailenin desteği olabilir. Aile devam etmesi gerektiğini, yanlış yaptığını söylemiş olabilir. Mevcut evliliği varsa o evliliğe devam etmesi gerektiğini ya da burada evliliğin dışında işte kendi evlidir, üçüncü kişiyle evlidir ama sizinle örneğin beraberliği vardır. Bu noktada artık bu evlilikle ilgili bir netleşmesi gerektiğiyle ilgili bazı bilgiler almış olabilir. Burada gelen destekle beraber bu süreçteki ona verilen akıllarla beraber artık daha farklı bir alana geçmesi gerektiğini, belki o düşen enerjisini tekrar toparlayarak işte çocukları varsa çocuk için ya da farklı durumlar için o önünü görememe durumundan artık çıkmaya başladı. Enerjisinin değişmeye başladı. Artık göremediği şeyleri görmeye başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Neden bu durumun içerisinde? Aslında bir süre önce enerjisinin düşük olması ve kendi önünü görememesi durumundan kaynaklı bazı durumların içerisine girmiş. Ancak artık enerjisinin yükselmesiyle çekim enerjisi, ikizler alev kartı da işte tutkudan, aşktan bahseder bize. Ve buradaki alma verme dengesiyle artık yaptığı ona göre hataların farkına vardı ve artık bu hataları toparlaması gerektiği ile ilgili destek de aldığı aileden bir süreçten geçiyor. Yani toparlarsak çok karışık anlatmış olabilirim. Niyeyse öyle hissettirdi. Bazı kendine göre farklı şeyler denemiş olabilir. Farklı bir durumun içerisinde kalmış olabilir. Önünü göremediği bir süreçten geçmiş olabilir ama artık aldığı bu destekle beraber şu anki mevcut ilişkisini devam ettirmesi gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi ne yapmayı düşünüyor dediğimizde yıldızlar kovalayan, iyileştirme, şifa, sürpriz ve kılıç şövalyesi. Şimdi burada aradaki sıkıntılı süreçleri artık şifalandırmak isteyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi kılıç şövalyesi soğukluktan, sert rekabetten, kuruntudan ve mesafeden bahseder bize. Burada artık o enerjilerden çıkıp mutlu, huzurlu enerjilere geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Aradaki bu soğukluğu, sıkıntılı süreçleri iyileştirmek istiyor diyebiliriz. Şimdi ikna edici, ısrarcı, bırak gitsinler diyor kovalayan kartı. Şimdi bu noktada artık kaybettiğini düşündüğü şeylerle ilgili çabalamak isteyen bir enerjiye doğru geçmiş diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Yıldızlar kartıyla beraber yıldızlar parlamaktan bahseder, etkileyici olmaktan bahseder. Burada artık daha çok yaşanılan sıkıntılı durumların üstesinden gelerek o eski parıltılı, o güzel enerjilere tekrar dönmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Yani bu noktada aşk, sevginin dışında da devam etmesi gerektiğini düşünen bir durumun içerisinde ve kadersel olarak da bunun bunu devam ettirmek zorunda olduğunu düşünüyor diyebiliriz. Sizin aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmenizi istiyor? Kabile, denge, bedes, çözüm kartı, değnek ası. Plan yapmak, alınan kararları incelemek, strateji olan olayları çözmek, kabile, denge. Bedes kartıyla geldi. Şimdi bedes adaletsizlikten bahseder. Şimdi bu kişinin yani çok net şunu söyleyebilirim. Değnek ası samimi ilişki kurma ile ilgili sorunlarının olduğunu, dengede olmadığını söyleyebiliriz bu kişiyle ilgili. Bunu bilmeniz gerekir. Bir kart daha alacağım buraya daha net olsun. Bu kişinin çok da adaletli biri olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Şimdi burada ilerlemekle ilgili. Şimdi maddi olarak da olabilir bu tılsım üçlüsüyle. Kendini daha rahat gösterebileceği enerjilere geçme isteği de olabilir. Birazcık da bazı konularda size söylediği yalanlar olabilir. Nasıl? Tılsım üçlüsü bize terfi etmekten, ilişkinin bir üst seviyeye geçmesinden, bunun yanı sıra işte görücüye çıkmaktan falan bahseder.
Şimdi bu noktada size karşı bazı konularda dürüst olmadığını çok net söyleyebiliriz. Yani size çok dürüst bir şekilde yaklaştığını, çok dürüst bir başlangıç yapmak istediğini iletmiş, söylemiş olabilir ama böyle gelmiyor açıkçası. Daha çok böyle hayatında oturup hesaplar yapan, kendi çıkarlarını düşünen biri olarak geliyor. Şimdi bu kişinin kendi kararlarını vermeyle ilgili bir hakkı yok gibi. Yani var da yok gibi, öyle diyeyim. Şimdi karanlık ve ışık merkezde kalın denge kartı. Şimdi bu kişinin denge kurma ile ilgili, alma verme dengesi, genel olarak denge ile ilgili ciddi sorunları var. Çünkü bu kişi kendi hayatının direksiyonuna geçebilmiş biri değil. Onu yöneten ailesinde, akrabalarında birileri olabilir. İşte örneğin annesi bir şey diyorsa onun lafının üstüne bir şey söyleyemiyordur. İşte babası bir şey diyorsa onun lafının üstüne bir şey söyleyemiyordur. Burada daha çok kendi karar veren biri gibi değil de ailesi tarafından yönetilen ya da ailesinin etkisinde hala kalan biri olarak geliyor aklınızdaki kişi. Ve burada bilmeniz gereken en önemli şey de Bedes kartıyla bu kişinin çok da adaletli olduğunu söyleyemeyiz. Burada adaletsizlik yaptığını, özellikle size karşı adaletsiz olduğunu çok net söyleyebiliriz. Şimdi şöyle soralım. Sizinle ilgili kalbinde ne var? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili kalbinde ne var? Şimdi kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Ancak burada genel olarak baktığımızda videoya denk gelecek olan arkadaşlarımın büyük çoğunluğunun aklındaki kişi burada bazıları evet sevgi olabilir, bazıları para olabilir, bazıları aileden kaynaklı olabilir. Daha çok diğer tarafa doğru adımlar atma isteği içerisinde diyebiliriz. Şimdi Kupa Kraliçesi olarak geliyorsunuz. 5. boyut ruhsal bağlılık Selçuk Sassan. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi bu kişinin ciddi şekilde arada kaldığı bir durum var. Çünkü bir taraftan sezgileri onun sizinle iletişim halinde olmasına, sizin sevginizi almak istediğini, sevginizden mutlu olduğunu söylüyor. Ancak diğer taraftan da çok böyle nasıl söyleyelim, çok çekici bir enerjiniz olabilir. Bu taraftan dolayı da çekiliyor olabilir size karşı. Yani sizinle ilgili kalpte baktığımızda hem sizin çok duygusal olduğunuz, çok güzel sevgiyi ona ilettiğiniz ve sizin sevginizi çok rahat hissettiğini söyleyebiliriz. Sen çok aslında böyle çok şey biridir, ilgi çekicidir, tutkulu biridir, sevgili temsil eder zaten. Biraz ayrıntıcı ve entrikacıdır. Biraz da inatçıdır. Şimdi bu noktada aslında sizin sevginize de ihtiyaç duyuyor, istiyor. Sizin o görüntünüz, ona verdiğiniz enerji de onun için çok kıymetli. Ancak bir taraftan sizin çok da kurnaz olduğunuzu, bazı konularda arkadan işler çevirdiğinizi düşünen de bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Neden böyle düşünüyor, bunu da soralım. Başka da sormayalım. Sizin evlilik istediğinizi, yani onunla bir olmak istediğinizi düşünüyor. Yani şöyle, aklınızdaki kişi evliyse eğer karşı tarafla, o evliliği bitirip sizin onunla evlenmenizi istediğini, size sizin evliliğiniz varsa, karşı tarafla beraberliği varsa eğer bu evliliği devam ettirebilmek adına bazı arkadan çevirdiğiniz işler olduğunu düşünüyor ya da düşündürülmüş olabilir. Nasıl düşündürülmüş olabilir? Örneğin aileden böyle bir bilgi gitmiş olabilir. Sizin onun arkasından işler çevirdiğinizde ya da sizin çok iyi niyetli olmadığınızla ilgili bazı şeyler söylenmiş olabilir. Şamanlar size ne mesaj verir? Ok kartı geldi. Ters geldiği için şifa mesajını veriyor şaman kartları ve diyor ki eğer bu yolda devam ederseniz kendi kendinizi ayağınızdan vuracağınızı itiraf etmenin zamanı geldi. Oyunu kazanmaya odaklandığınız için asıl hedefi kaçırmış olabilir misiniz? Ya okun atılma amacı hedefe ulaşması değilse, şimdi yeniden toparlanıp arzuladığınız şeyin gerçekten enerjinize değip değmeyeceğini kendinize sormanın tam zamanı. Bu sizi daha iyi bir şeyin beklediğine dair bir işaret. İstediğinizi elde edememenin kazandıracağı bilgeliği düşünün. Bu durumda çekeceğiniz acı kendinizde değersiz bulduğunuz yönlerinizi iyileştirmenin yolunu açacaktır ki henüz bu yönleriniz yeterince olgunlaşmamış. Bu seslerle barışın. Gerçekte sizin olan şey sizi bekliyor olacak dedi. Bence çok güzel geldi.
Şöyle söyleyebilirim. Bir noktadan sonra isteğinizin, arzunuzun sebebi bu ilişkinin devam etmesi ya da o kişiyi düşünme sebebiniz sadece egosal durumlar olabilir. Ya da artık belli bir şeyden sonra inada dökülmüş olabilir durum, başka bir enerjiye geçmiş olabilir. Burada gerçekten ne için bu kişiyi hala istiyorsunuz? Ya da bu kişiyi hayatınıza çekme sebebiniz gerçekten aşk mı? Ya da hangi karanlık tarafınızı besliyor bu kişiyle olan birlikteliğiniz, ilişkiniz, yaşadıklarınız? Bunu sorgulamanızda fayda var. Zaten her zaman söylediğimiz gibi her ilişki bizim kendi iç dünyamızdaki bir karanlık tarafı görebilmemiz adına karşımıza çıkıyor. Örneğin üçlü bir durumun içerisindeyseniz, sürekli söylüyorum, üçlü durumun içerisinde olmakla ilgili kendinizi birinci hissedemiyor olabilirsiniz. Kendinizi ikinci planda görüyor olabilirsiniz genel manada, bakış açısı olarak. Ya da gerçek bir ilişki istemiyor olabilirsiniz. Bu yüzden zor, sorunlu, sizi zorlayacak enerjilerdeki kişilere çekiliyor olabilirsiniz. Kendi değerinizin farkında olmayabilirsiniz. Özgüven eksikliğiniz olabilir vesaire vesaire, ama en çok da kendinizin farkında, kendi değerinizin farkında olmadığınızı söyleyebilirim. Kendinize paylaşılmadığım bir ilişki içerisindeyim olumlamasını sürekli hatırlatabilirsiniz. Neden bu ilişki içerisindesiniz? En önemlisi de çünkü kök inançlar kişinin kişiye göre değişir. Yani hangi olay çocukluğunuzda, geçmişinizde, atalarınızda vesaire hangi olay sizde bu kodlamayı gerçekleştirmiş, bunu öğrenmeniz çok çok önemli ki burayı şifalandırabilin. O yüzden lütfen kendinize sorun. Bu ilişkinin içerisine neden girdim? En çok hissettiğim duygu ne? Örneğin kendinizi çok değersiz hissettirildiyseniz bu ilişki içerisinde demek ki orada görmeniz gereken şey kendi değerinizin farkında olmadığınız. Örneğin aldatıldıysanız, eğer kandırıldıysanız, güven problemi yaşadığınız, burada yaratıcıya olan güvensizlik olabilir. Erkeklere ya da kadınlara karşı güvensizlik olabilir. Bunlar olabilir. Ya da bunun dışında kendi iç dünyanızda siz neyi yok sayıyorsunuz ya da hangi konuda kendinizi kandırıyorsunuz, aldatıyorsunuz içinizde, bunu sorgulamanız gerekiyor olabilir vesaire vesaire. Ama en şeye baktığımızda, alta baktığımızda kendinizi sevmekle ilgili bazı olumsuz kodlamalar olabilir. Lütfen bunlara dikkat edin ve görmeniz gereken şeyleri görmeye niyet edin. Her ilişki bize bir karanlık tarafımızı gösterir ki şifalandırabilelim. Bir adım, hatta 2-3 adım daha ileriye gidebilelim diye. Mutsuz olduğunuz hiçbir şeyi devam ettirmeyin. Ruh eşim, oyum, buyum, şuyum ya da yıllardır emek verdim, şunu yaptım, bunu yaptım gibi cümleler sadece yeni başlangıçlara kapalı olduğunuzu, korktuğunuzu, bilinçaltı korkularınızın sizi yönettiğini gösterir. Lütfen bunu unutmayın. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Hoşunuza gitmeyenleri de sisteme sevgiyle iade edin. Unutmayın, olasılıklar evrenindeyiz. Şu anki duygu, düşünceleriniz, hisleriniz yarınınızı belirliyor. O yüzden buradan gelecekle ilgili gelen tüm bilgileri olma ihtimali en yüksek olanlar olduğunu, ancak sizin hisleriniz, duygularınız, dilekleriniz, kalbinizden, zihninizden çıkan frekanslarla değişebileceğini, dönüşebileceğini lütfen unutmayın. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.